buraya toplayacağız. Ben şunları alayım. Şöyle şunu alayım buraya koyayım. Hepsini buraya alalım. Poyraz sen ne yapacaksın bil? Sen ne yaparsın biliyor musun? Onu da koy oraya. Ha, şimdi burada kaç kişi var? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer fazla olursa yerine ne koyabiliriz? Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz çok özel bir video. Bugünkü video ilk defa İbn Karuf'la bir boyut davetinde ve çok önemli bir toplantıya, tarihi bir toplantıya şahit olacaksınız. Bugünkü videomuzda İbn Karuf ve padişahların olduğu, kralların olduğu bir toplantıya şahit olacaksınız. Şöyle bir şey var. Maalesef ki Kral Arohan ve Kral Hurşimi bu toplantıda olmayacak. Ben öyle zannetmiştim ama maalesef olmayacak. Farklı kişiler gelecekmiş. Bugünkü videomuzun ilk davetinde bir sözcüyü çağıracağız. Sözcü de gelecek İbn Karuf'un toplantısına bizi götürecek ve orada bize rehberlik edecek. Tabii ki Poyraz geldi. Poyraz hoş geldin. İyisin inşallah. Hoş bulduk Ömer abi. İyiyim, sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Özledik seni Poyraz. Ben de Ömer abi. Poyraz geldiği için bu daveti yapabiliyorum. Çünkü şöyle, Poyraz aslında biraz erken geldi buraya. Sebebi ise davet yapılacak ve toplantı çok kısa bir zamanda olacak. Toplantının şu saatlerde olması gerekiyor. Yani aslında belki de geç bile kalmış sayılırız. Bakalım daveti yapacağım. Sözcü gelip ne diyecek hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bugünkü toplantıya özel olarak sponsor olan Sakarya Akyazı'dan bizi takip eden bizim Bir Desen Gör ailesine destekleyen bir sponsorumuz var. Bu sponsorumuz bugünkü toplantıya özel olarak sponsor oldu ve bizi destekledi. Buradan Sakarya'ya, Akyazı'ya teşekkür ederiz. Selamlarımızı, sevgilerimizi sunarız. Eğer ki herhangi bir videomuza sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek sponsor olabilirsiniz. Şimdi ilk baş ne yapacağız? Bugünkü yapacağımız davette önce bir davet yapacağız. Sözcüyü çağıracağız. Sözcü gelecek. Sözcü, İbn Karuf'un sözcüsü bizi toplantıyla ilgili bilgilendirecek ve boyut davetiyle toplantıya gideceğiz. Bakalım bu önemli toplantıda neler konuşulacak hep beraber göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefs semai ve huves semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefs semai ve huves. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefs semai ve. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü fenalıklardan korur. Şimdi toplantıya başlayacağız ya Poyraz. Şöyle bir fikrim var bak. Şimdi toplantıda kaç kişi olacak? Büyük ihtimal 8 veya 7 kişi olacaklar. İbn Karuf ve İbn Necemi'ni sayarsak 10 kişi de olabilir, hiç bilmiyorum. Biz orada öğreneceğiz. Ama şöyle bir şey var. Benim tahminim toplantıda yerlerini işaretleyeceğim. Poyraz mesela şu yastıklardan işaretleme yapabiliriz. Mesela ben salona girdim. İşte İbn Karuf'un yerini, toplantıya gelenlerin yerini yastıklarla işaretleyebiliriz. Ben şöyle yapacağım Poyraz. Senin de aklında bulunsun. Boyuta girmeden önce şu yastıkları bir kenara toplayalım. Ben İbn Karuf'u gösterdiğim zaman İbn Karuf'un bulunduğu yere bir tane yastık koy. İbn Necemi'ni gösterirsem onun bulunduğu yere bir yastık koy. Hani yerleri belli olsun. Sen de çekeceğin zaman o şekilde çekersin. Tamam mı? Daha iyi olur. Hem şöyle bir şey var. Hakan'a da şunu söyleyeceğim. Hakan mesela İbn Necem'in konuştuğu zaman isim olarak oraya bir yazı getir. Mesela İbn Necem'in konuşacak. Kimin konuştuğu belli olmayacak çünkü. Ben söyleyeceğim, isimleri söyleyeceğim. İşte şu konuştu, bu konuşuyor, tekrar edeceğim. O tekrarların hemen üstüne işte ismini koyabilir. Mesela açıklamada şu. İşte İbn Necem'in konuştuğu zaman İbn Necem'in diye yazsın. İşte diğer padişahların isimlerini bilmiyorum. Tabii geldiği zaman belli olacak. Yani ben boyuta girdiğim zaman öğreneceğim. Bakacağız. Şimdi davete başlayabiliriz. Hemen davete geçiyorum.
Poyraz şu an davet açık. Bakalım sözcü geldiğinde bize neler söyleyecek. Hemen bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Acayip bir heyecan var. Çünkü toplantıya geçeceğiz. Toplantıda ne olacak ben duyacaklar mı görecekler mi onu da bilmiyorum. Ve bu 5. boyutta İbni Karuf daha doğrusu. İbni Karuf beni taslı davet dışında hiçbir şekilde görmüyordu. Ben de gidemiyordum yanına. Daha doğrusu şöyle boyuta gittiğim zaman İbni Karuf'u görmüyordum. Bu toplantıda ilk defa göreceğim ve Babil'de olacağız. Biz şu an Babil'de olacağız. Poyraz. Şu an davetlinin. Bakalım oradan buraya bakalım. Görebiliyor musun bir şey? Hayır. Ben bakayım. Şu an bir şey yok. Şuradaki kitaplığıma yeni kitaplarım geldi. Onları buna dizeceğim. Büyük ihtimal ya burada olur ya başka bir yere koyarım. Çok özel, çok önemli, hiçbir yerde bulunmayan kitapları aldım. Dizeceğim ve bunları sizinle beraber paylaşacağım. Sizinle beraber araştırmaya devam edeceğim. Tabii ne öğrenirsek, ne yaparsak her şeyi beraber yapıyoruz. Kitapların içinde önemli bilgileri her seferinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Poyraz bak. Bakın bir. Gel. İbni Karuf'un sözcüsü, İbni Necemi'nin sözcüsü, sözcü davetli. Burada mısın? Eğer buradaysan bizimle bir iletişime geç. Seni bekliyoruz şu an. Bakalım sözcü bir gelsin de. Poyraz. Karşıya geçelim. Karşıya geçelim gel. Geride dur biraz. Evet davetli gelmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sen kendini tanıtır mısın? Ben İbni Karuf'un sözcüsüyüm. Buraya önemli bir toplantı ve önemli bir haber üzerine geldim. Evet, biz de seni bekliyorduk. Toplantı başladı mı? Ne zaman başlayacak? Toplantı sen gelir gelmez başlayacak. İbni Karuf seni bekliyor. Sen de orada olacak mısın? Evet, ben de orada olacağım. İbni Karuf'la beraber gelen padişah ve krallar da orada olacak. Tamam. O zaman hiç zaman kaybetmeden toplantıya geçebiliriz değil mi? Evet. Bu yolda sana rehberlik edeceğim. Poyraz. Oh. Evet, İbni Karuf ve İbni Necem'in toplantıya başlayacak. Hemen toplantıya başlayacağız. Davetli. Hemen toplantıya başlayacağız. Poyraz, şöyle yapalım. Biz bir an önce şu dediğim gibi yastıkları bir araya toplayacağız. Ben şunları alayım. Şöyle şunu alayım buraya koyayım. Hepsini buraya alalım. Poyraz sen ne yapacaksın bil? Sen ne yaparsın biliyor musun? Onu da koy oraya. Kaç kişi olacaklar? Şunu alayım. Poyraz al şunu. Kamerayı al.
Ha, şimdi burada kaç kişi var? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer fazla olursa yerine ne koyabiliriz? Bir şey koyma. Sen şey yap. Şöyle yap. Mesela nasıl oturuyorlar bilmiyorum. Nerede oturacaklar? Ona göre dizersin. Mesela şuraya koyarsın. Buraya koyarsın. Sana gösteririm yerlerini. Oraya koyarsın. Koyamadığında artık yapacak bir şey yok. İsimle şey yapacağız. O zaman şöyle yapalım. Hemen boyut davetine geçeyim. Bayağı bir heyecan bastı. Hemen boyut davetine geçiyorum. Ve bakalım toplantının olduğu yere gidebilecek miyim? Gidemeyecek miyim? Poyraz, davete başlıyorum. Hazırsın. Evet. Poyraz. Boyutta mısın Ömer abi? Evet, boyuttayım. Kocaman bir yerdeyim. Çok büyük sütunları olan saray gibi. Duvarları taştan. Büyük bir saray. Büyük bir taş bir sarayın içindeyim. Koridor var. Çok uzun bir koridor var. Kimse yok. Ne kadar güzel işlemelere bak. Burası neresi ya? Babil'de. Ben burayı daha önce hiç görmedim. Sözcü. Sözcü burada mısın? Sözcü yok. Ha. Sözcü geliyor. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Toplantının yeri nerede? Beni takip et diyor. Gidiyor. Poyraz. Çok büyük bir salon. Dev gibi. İbn Karuf. Yerde bir halı var, büyük bir halı var. Çok büyük bir halı var. Minderler var. Yerde oturmuşlar, masa falan yok. Sözcü gitti. İbn Karuf'un yanına gitti. İbn Necem'in yan yana oturmuşlar. Yerleri belli mi Ömer abi? Biraz sıkıntı Burada değil mi? oturanlar var. Burada Poyraz. 2 kişi burada var. 2 kişi burada var. 3 kişi burada var. İbn Karuf ve İbn Necem'in de karşıda. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İbn Karuf elini şöyle yaptı. Koyayım ya sıfır ya. Koyayım mı? İbn Karuf elini şöyle yaptı. Herhalde Poyraz, Buradayım Ömer abi. sen buradasın değil mi? Işığını görüyorum. Seni de görüyorum. Ama hiçbiri bizi görmüyor. Poyraz, şöyle söyleyeyim. Herhalde İbn Karuf toplantıyı dinlemem için beni buraya çağırdı. Poyraz, bir yastık şuraya,
Bir yastık yanına koy. Nereye koyuyorsun? Elimle gösterdiğim yerlere bak. Bak, İbn Karuf ve İbn Necem'in karşıda. Tamam, ikisi burada. Burada 2 kişi var. Burada. Sanki 2 kral ya da 2 padişah. 3 kişi de burada var. 3 kişi burada. Ne yaptın Poyraz? İzin Ömer'e hallettim, tamam. Dizdin mi? Evet. Poyraz, İbn Karuf bana evet oturmamı işaret etti. Sözcü yanlarında. Bir şeyler yapıyorlar. Poyraz, sözcü ayağa kalktı. Sanki evet tanıtım yapacak. Misafirleri tanıtacak. İbn Karuf kadim bilgelik taşıyan aksakallı efendi. İbn Necem'in yıldızlardan doğan gölge, karanlığın gözlemcisi. Melkür, Poyraz eliyle gösteriyor Melkür, şurada. Alev'in padişahı. Zemharin eliyle gösteriyor şurada. Zemharin buzun efendisi. Naşirun eliyle şurayı gösteriyor Poyraz. Buradaki oturanı gösteriyor. Rüzgarların kralı. Şehamir burayı gösteriyor, buradakini gösteriyor. Dumanlar arasında doğan hükümdar. Buradakini gösteriyor, Velzeber. Kayıp dillerin bekçisi. Evet, oturdu. Sözcü oturdu. İbn Karuf elinde bir tesbih var. Bekliyoruz. İbn Karuf konuşuyor Poyraz. Ey ateşin çocukları. Zamanın ötesinde yankılananlar. Bugün burada dengenin sarsıldığı bir çağın eşiğinde toplandık. İnsanlar unuttular. Ama hatırlatılacaklar. Poyraz İbn Necem'in başına eğmişti İbn Necem'in, şimdi İbn Necem'in başını kaldırdı. Gökyüzünde yıldızlar sustu Karuf. Sessizlik yaklaşan fırtınayı gizliyor. İnsan kalpleri taşlaştı. İnanç ateşi sönüyor. Oysa biz bu ateşin gölgesinden doğduk. Çok değişik şeyler söylüyorlar. Melkür ayağa kalktı Poyraz. Güç artık hak etmeyenin elinde. Ateş diz çöktü soğuğa.
Benim ordularım bile zayıflıyor. Emir ver Karuf. Ateş yeniden göğe yükselsin. Zemharil. Zemharil ayağa kalktı. Acele etme Melkür. Soğuk da bir nizamdır. Her yakılan yürek sonunda donar. Denge sadece ateş ile değil, sessizlikle de korunur. Allah Allah. Şunların konuşmalarına bak. Poyraz Naşir'in ayağa kalktı. Ben duydum. İnsan şehirlerinde bizim ismimiz artık eğlenceye dönmüş. Bizim ile alay ediyorlar. Unutuldular. Biz de unutulsak mı Karuf? İbni Karuf konuşuyor. Unutulmak bazen görünmez olmanın gücüdür. Fakat unutulmakla yok olmak aynı değildir. Biz gölgedeyiz ama hala izliyoruz. La ilahe illallah. Poyraz'ın neler söylüyorlar bunlar? Şehamir ayağa kalktı. Buradaki. İnsanlar karanlıktan korktukça biz varız. Ama korkmamaya başlarlarsa ne olur Karuf? İbni Karuf konuşuyor. O zaman korkunun sureti değişir. Şehamir. Biz yine orada oluruz. Yeni şekillerle, yeni isimlerle. Allah Allah. Yeni şekil ve yeni isimlerle orada oluruz diyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe. La ilahe illallah. Veldeber ayağa kalktı. Söz hatıradır. Ben eski çağlardan kalan kelimeleri duydum. Bir isim geri dönüyor Karuf. Silsiletün nar. Ateş zinciri. Bu kehanet senin adınla anılıyor. İbni Karuf'a mı dedi onu? Evet. İbn Necem'in. Evet. Ateş zinciri tamamlanmak üzere. 7 mühür kırıldığında kapılar yeniden açılacak. Ama hangi aleme açılacak? Onu sen söyle Karuf. İbni Karuf konuşuyor. Kapılar artık tek taraflı açılmayacak. Neşemin.
insan alemi bize yaklaşırken biz de onlara yaklaşacağız. Denge yeniden kurulacak. Ama bu defa korku ile değil, fark edilişle. Melkür. Yani bekleyiş bitiyor mu? İbn Karuf. Bekleyiş hiç bitmez. Sadece şekil değiştirir. Siz padişahlar yerlerinize dönün. Gölgeler konuşacak. Rüzgar haber verecek. Vakit yakındır. Ateşin küllerinden doğan, gölgenin sesinde yankılanan her isim zamanı geldiğinde çağrılır. Biz çağırdık ve çağıracağız. İnsanlar uykuda ama rüya sona ermek üzere. Allahu Ekber. Şimdi yerinizden kalkın ve yerlerinize gidin. Burası kalktılar. Hepsi ayağa kalktı. Poyraz hepsi uçarak gitti. İbn Karuf ve İbn Necem'in orada duruyorlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İbn Karuf, ben seni daha önce boyutta hiç görmedim. Nasıl oldu bu? Buraya ben geldim. Ve bu toplantıya seni şahit etmek istedim. Bu bilinçli yapılan bir toplantı oldu. Bu gördüklerin padişah ve krallardır. Peki ben bunların isimlerini daha önce duymamıştım. Sadece ikisinin ismini duymuştum. Bunlar çok gizli, alemlerde gezerler. İbn Necem'in kafese aldığın, cezalandırdığın kapaksız kitabın başka davetlisi var mı? Var, evet. Daha da olacak. Şimdi gidebiliriz. Biraz kalktılar ikisi de. Gölge gibi kayboldular. Poyraz, kocaman bir yer ve minderler var, postlar var. Şöyle minderler postan. Toplantı böyle bir mütevazi bir yerde yapıldı. Poyraz, benim hemen geri dönmem gerekiyor. Hemen geri dönüp sözcüyle görüşmemiz lazım. Hemen geri dönüp sözcüyle görüşmemiz lazım.
Oh, neler gördük. Poyraz, Hepsi burada oturuyor Ömer abi. buradaydı değil mi hepsi? Buradaydı. Evet. Poyraz, ben neredeydim? Burada oturuyordum. Burada. Evet. Evet. İbni Karuf ve İbni Necem'in karşıdaydı. Tam şuradaydı. Tam oradaydı. Diğerleri Diğerleri buradaydı. 2 kişi oradaydı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Evet, 2 kişi buradaydı. 3 kişi buradaydı. Poyraz, tam yapmışsın. Ben burada mıydım? Evet. Buradaydım. Evet. Konuşmalar. Çok tuhaf konuşmalar oldu ya. Çok değişik konuşmalar oldu hiç. Çok önemli mesajlar verildi. Çok özel mesajlar verildi. Bu şu an çektiğim kayıtları tekrar tekrar izleyip ne olduğunu tamamen çözmem gerekiyor. Ama var ya, toplantı ortamı çok acayip muazzam bir yerdi. Büyük büyük duvarlar, sütunlar, yüksek tavanlar, yerde sadece halı ve postlar vardı böyle. İbni Karuf ve İbni Necem'in de herkes yerde oturmuştu. Poyraz, hemen davetliyi, sözcüyü çağıralım ve sözcüyle bir görüşelim. Sözcüyü çağıralım ve sözcüyle görüşelim. Poyraz, şunları hemen alalım. Bakar mısın? Nasıl bir toplantıydı ya? Toplantıya özel olarak beni şahit etmek için çağırmışlar. Hemen sözcünün davetini yapıyorum ve sözcü gelsin. Ve bir bakalım ne diyecek bize. Poyraz, sözcünün daveti açık. Şöyle bir kamerayı bana ver. Hemen sözcünün. Bakalım sözcü bize ne söyleyecek. İbni Karuf'un daveti benim için o kadar iyi oldu ki, bu davet o kadar özel oldu ki, kralların ve padişahların bulunduğu bir toplantıya katılmak gerçekten çok önemli ve çok özel oldu. Sözcü burada mısın? Sözcüyle konuşmak biraz iyi olacak aslında. Çünkü gerçi İbn Garuf bana dedi, özel olarak seni buraya çağırdım ve bilinçli olarak seni çağırmanı istedim. Senin burada olmanı istedim dedi. İbn Garuf'un söylemesine göre sözcünün, bakalım sözcü bize ne diyecek. Poyraz, istersen gel. Askeriye git gene de. Ha işte. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sözcü, bu gelenler ve bu toplantının nedenle önemli olduğunu öğrendik. Ama öyle bir şekilde konuştular ki bu konuşmalar
bilgelik isteyen konuşmalar. Herkes bu şekilde anlayamaz bunlardan. İbn Karuf toplantıya gelmemi istedi. İyi de oldu aslında ama neden? Konuşmaların hepsini sen çözersin. Çözeceksin de. İbn Necem'in ve İbn Karuf sana büyük bir yol açtılar. Bu yolda rahatlıkla yürüyeceksin. Seninle beraber krallar ve padişahlar yürüyecek. Tamam da bu krallar ve padişahlar hangi bölgenin kralları? Nerenin padişahları? Bu kral ve padişahlar farklı bir boyutun kral ve padişahlarıdır. Farklı bir boyutun kralları ve padişahı. Farklı padişah. Farklı boyut. Acaba evet İbn Karuf'un bulunduğu boyutun mu acaba başka bir boyutun mu? Şu an var ya toplantının etkisindeyim. Söylediği önemli şeyler var. Çok önemli şeyler var. Demek ki bu davet bu şekilde çok önemli büyük bir yol açıldı. Bizim o zaman var ya yapamayacağımız şey yoktur. Yani yapamayacağımız şeyler kısıtlı da yani birçok şey yapabiliriz. Krallar ve padişahlar. Bunlar ne kadar güçlü? Bunların gücü neye yetebilir? Bunların gücü normal kabilelere yetebilir mi? Bunların gücü bazı kafirlerin kabilelerine yetebilir mi? Yaptığı büyücülerin hizmetkarlarına yetebilir mi? Onlardan her seferinde yardım isteyebilir miyiz? Ya da onları her türlü bu yolda kullanabilir miyiz? Bilmiyorum. İbn Necem ve İbn Karuf'la yeni bir görüşmeyle, yeni bir davetle, bak İbn Necem ve İbn Karuf, hatta İbn Karuf ilk defa bir davette bu şekilde net konuştu. Değil mi Poyraz? Evet Ömer abi. Bir davette net konuştu. Taslı davetlerde çok farklı konuşuyordu. Ama bu davette çok farklı konuştu. Ben toplantının şeyini dedim. Ölçerim ama maalesef ölçememişim. Zaman da bayağı bir geçmiş. Demek ki Bir şey vardı işte değil mi? şey var. İki buradaydı. Yetmedi şey çekti. Şöyle oldu. İbn Karuf ve İbn Necem'in buradaydı. 2 kişi buradaydı. 3 kişi buradaydı. Sen buraya üçüncü olarak şunu koydun. Evet. Yan yana oturuyorlardı. Her biri her biri bir postun üstünde oturmuştu. Posta işte koyduğum şeyler olarak. Tam çok iyi yapmışsın. Hakan'a şöyle söyleyeceğim. Diyeceğim ki Hakan, kimin konuştuğunu ben elimle gösteriyor muydum? Gösterdim Ömer Ben- abi bazen ama videoda oralarda onların isimleri olur. Konuşanın ismi parlar ya da üstünde bir şey. Şöyle yapacağız. Mesela kim konuştuğu zaman ismiyle. Ben ismini hatırlamıyorum ya. İsmini tekrar ediyor muydum konuşanın? Evet. Konuşanın ismini tekrar ediyorsan tamam. Kim konuşuyorsa o konuşmanın hemen üstünde şey olsun. Kim konuşuyorsa onun ismi olsun değil mi? Çünkü Herkesin hepsinin ismi olsun. Ben çünkü komple aldım oraya. Konuşanın isminin üstünde bir kutucuk çıksın. O zaman sen şöyle aldın mı? Geniş aldım. Tabii kim konuşuyorsa orada isim çıksın. Değil mi? Bir şekilde Hakan ayarlar onu ya. Hakan onu bir şekilde ayarla ki. Çünkü şöyle kimin konuştuğu, nasıl konuştuğu zaten görünmüyorlar. Kimin konuştuğu, ne zaman konuştuğu o şeylerle belli olsun. Ya isimlerle ya artık. Küçük böyle bir kafalarla ne bileyim bir ayar çek artık. Davetli. Evet o zaman ne yapacağız? Neyi soralım? Şu sözcüye şunu soralım.
Tekrar toplantı olur mu? Böyle toplantılar ne zaman olur? Her seferinde bizi çağıracak mı toplantıya? Biz sadece dinleyici olduk. Bir dahaki toplantıda söz sahibi olacağız mı? Söz sahibi olsak bile düşünsene bunlara ne diyeceksin? Bunlara öyle şeyler anlatmam lazım ki her biri bir acayip konuştu. Edebiyat hocası gibi konuşuyorlar. Ama kendi kendi dillerinde konuşuyorlar. Değişik bir şekilde konuşuyorlar. Benim anlamadığım tek mesele o. Bir tuhaf hani kolay anlaşılır bir dille değil. Değişik bir dille konuşuyorlar. Burası. Şöyle bir bakayım hele. Bir bakayım. Evet davetli. Gel. Gel Poyraz. Sözcüğümüz acaba davet uzun oldu. Acaba şöyle bir şey oldu Poyraz. Ben ne yaptım biliyor musun? Sözcünün davetini kapatmadım. Maalesef ki sözcünün davetini kapatmadım. Sözcünün davetini kapatsaydım acaba o yüzden mi çıkmadı şimdi? Gerçi çıkar ama tabii boyuta girmeden önce sözcünün daveti açık kaldı. Ama o da boyuttaydı. Boyutta şöyle geldi. Koridordan yürüdük. Şöyle bir ince bir koridor vardı. Döndük. Geniş bir salona çıktık. Ve sözcü İbn Karuf'un yanına gitti. İbn Karuf aynen şöyle durursak, çünkü İbn Karuf'la İbn Necemi karşıda duruyordu. Şöyle sözcü de onların tam burasında duruyordu. Hani ferman okuyan şeyciler olur ya, padişah ferman okuyanlar. Aynı onun gibi burada duruyordu ve bir şeyler söyledi, tanıttı. Şöyle tanıttı hepsini. Böyle yaptı, şöyle yaptı. İsimler şu an pek aklıma gelmiyor. Söyledim ama ben tekrar ettim herhalde. Hatırladım. Tekrar ettim değil mi isimleri? Tekrar ettin Ömer abi. Hepsinin ismini söyledin konuşurken. Konuşurken söyledim. Tamam. Böyle tek tek söyledi. Şöyle tek tek söyledi. Şurada 3 padişah vardı. Buradakiler çok heybetliydi. Orada 2 padişah vardı. Pek şey değildi. Belki de kraldı. Ya da 2 padişah, onlar da krallar bunlar mıydı? Bilmiyorum ama bayağı bir heybetliydi. Biraz bir bakayım. Ver bir bakalım. Geldi mi gelmedi mi? Sözcü, eğer buradaysan seni fazla tutmak istemiyorum. Sözcü, eğer buradaysan seni fazla tutmadan gönderirim. Evet. Sözcü, burada mısın? Bakalım. Koridorda mısın sözcü? Neredesin? Şöyle geriye gidelim. Biraz geri gel iyice. Şöyle geri gel. Sözcünün La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İçeriye gidelim. Dur bakalım hele. Ağırlık karşı tarafta. Sözcü karşı tarafta gözükecek. Yok ama gel. Gel, ağırlık karşıda olduğu zaman içeride çıkıyor. Biraz geriye geç iyice. Geriye geç. Evet. Evet sözcü. Bu davette senin davetini kapatmadan boyuta geçtim. Sana soracağım sorular var. İbn Karuf ve İbn Necem'in tekrar toplantı yapacaklar mı? Bu toplantılar ne zaman oluyor? Ve her toplantıya bizi çağıracaklar mı? Yani ben her toplantıya gelecek miyim? Sen her zaman bu toplantıların sözcüsü müsün? Çok acayip sorular sordum sana da. Tek tek söyler misin acaba? Bu toplantılar her zaman yapılır. Ve artık bütün toplantılara seni de çağıracaklar. Ve birçoğunu bireysel olarak yapacaksın. Sözcü olarak bazen ben, bazen de diğer arkadaşlarım olur. Ve bunlar aynı benim gibi sana rehberlik
ederler. Eğer çözebilirsen her toplantı birer hazinedir. Benim tavsiyem hepsini kaleme al ve özel bir yerde muhafaza et. Özel bir yerde muhafaza et. Poyraz. Sözcüğünün söyledikleri bütün davetlere iyi al. Toplantıların çoğuna çağıracaklar. Birçoğuna ise bireysel olarak çağıracaklar. Demek ki bunları kaleme al. Kaleme alıp o zaman bunları kaleme alıp yazmam lazım hepsini. Aslında şu toplantılarla ilgili bir kitap gerekiyor. Benim yazmam gereken, benim yapmam gereken bir kitap. Sözcünün söylediği gerçekten çok önemli. Kaleme al. Bunu kaleme alacağım. Tek tek sözlerin hepsinin anlamını çıkaracağım. Söylediği şeylerden gerçekten etkilendim. Toplantıdan da bayağı bir etkilendim. Bu toplantıdan etkilenmemin sebebi şu. Çok önemli şeyler söylediler. Çok önemli toplantı geçti. Toplantı çok farklı geçti. İbn Karuf çok önemli şeylerden bahsetti. Kral ve padişahlar çok önemli şeylerden bahsetti. Sözleri çok değişikti. Hepsini tek tek yazacağım. Siz de eğer ki anlam çıkardığınız kelimeler varsa, anlam çıkardığınız söylenenler varsa yorumlarda yazın. Bakın bana yardımcı oluyorsunuz. Yorumlarda yazıp benimle paylaşırsanız çok iyi olur. Çok da mutlu olurum. Yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz. Evet. Çok başka bir yola girdik ya. Değişik, çok değişik bir yola girdik. Poyraz baksana. Görebiliyor musun sözcüğü? Yok. Şöyle bir şey var yani kamera mı? Yaklaş biraz. Kamera mı görmüyor onu anlamıyorum. Allah Allah. Görebiliyor musun? Yok hayır. Hiçbir şey görmüyorsun değil mi? Ama sözcüğünün, bak sözcüğü buraya geldiği zaman boyu bu kadar, şu kadar. Şu kadar boyu. Yani benim şurama geliyor. Ama orada sözcüğünün boyu şöyle bir şeydi. Böyle. Ferman okuyanlar var ya. Böyle. Bir değişik bir şeydi ya. Burada değişik, davetlerde demek ki farklı oluyor. Oradan bakalım buraya. Görebiliyor musun? Poyraz hep deniyorum senin elindeyken. Ben de gözükmüyor merak etme. Sen de gözükmüyor değil mi? Şöyle ben bakayım. Tabii ilk aldım ya o yüzden olmuyor. İstersen bir gel. Gel. Şöyle ben de bir gidelim. Bakalım sözcü gelecek mi? Gel. Şimdi bir daha bakacağız. Sözcü gözükecek mi, gözükmeyecek mi? Şimdi daha iyi anlarız. Maalesef. Biraz daha bekleyeceğiz. Poyraz, şöyle yapalım. Şimdi bugünkü sözcüyle beraber gittiğimiz boyut davetinde güzel bir toplantıya katıldık. Öyle bir toplantıya katıldım ki bu toplantıda çok önemli şeyler oldu. Önemli şeyler söylendi. Ve benim tuhafıma giden şöyle bir şey oldu. Buradaki iki tane burada duran padişah veya kral, buradaki padişah veya krallar toplantı bittikten sonra birden uçarak gittiler. Yani şöyle füze gibi uçarak gittiler. İbn Karuf ve İbn Necim burada ayağa kalktılar ve şöyle yavaş yavaş kayboldular. Hani bazı bizim davetlerde bu gelen misafir davetliler, yaratıklar geldiği zaman kayboluyorlar ya.
Aynı onun gibi böyle yavaş yavaş saydamlaşıp kayboldular. İkisi de. Onlar da şöyle tahmin ediyorum. Normalde belki de burada değiller. Burada görüldüler. Yani bir şekilde geldiler. Aynı benim boyuta gittiğim gibi. Onlar da oraya geldi ve orada görüldü. İşleri bittikten sonra tekrar gittiler. İbn Karuf ve İbn Necem'in benim dikkat ettiğim tek bir mesele şu. İbn Karuf'a Karuf diye şey yaptılar, hitap ettiler. İbn Necem'in de işte Karuf diye hitap etti. Efendim falan bir şey demedi. Demek ki anlamadım, o konuyu anlamadım. Niye öyle bir şey oldu? Normalde efendim ya da ne bileyim İbn Karuf sonuçta hepsinden kıdemli. İbn Necem'in niye öyle bir şey konuştu? Niye öyle şey yaptı? Belki de farklı bir olay vardır işin içinde, onu bilmiyorum. Onu da en kısa zamanda öğrenir öğrenmez sizinle paylaşacağım ki soracağım. Diyeceğim ki İbn Karuf'a neden İbn Karuf diyorsun? Ya da Karuf diyorsun. İşte efendim ya da ne bileyim bir şey. Hadi İbn Necem'in söylemeyebilir. Yaş olarak aynı onun gibi çünkü. Aynı yaşta gibiler. Ama İbn Karuf belli yani biraz böyle şeyli. Hani biraz kıdemli. Biraz daha bilgili. Biraz daha üst seviye. Ama bu davetliler niye? O padişah ve krallar Karuf diye seslendi. Acaba ismiyle seslenmek bilmiyorum, bana ters olduğu için. Mesela hocam dersiniz ya. Hocam ya da efendim ya da ne bileyim. Bilmiyorum, bunu da çözmek gerekiyor. Poyraz eğer davetli gelmeyecekse şöyle bir bakalım. Evet, büyük ihtimal davetli gelmeyecek. Evet, davetimizi o zaman şöyle yapabiliriz. Daveti kapatacağım. Videomuzu bitirelim. Daveti de kapatalım. Çok güzel bir davet oldu. Çok verimli bir davet oldu arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.